bagajınızı otomatik teslim alan cihazları var. Burada suya para vermenize gerek yok. Bu kütüphaneden kitap alarak uçağınıza binip uçabiliyorsunuz. Elimizdeki QR kodunu buradaki ekrana okutuyoruz. Eğer çocuklu aileyseniz ve engelli birey yakınınız varsa dış hatlardan gelişte iç hatları nasıl geçeceksiniz? Bebek arabaları var. Boarding kartınızı alabilirsiniz. Sevdiği sigara içme terası var. Arkadaşlar hepinize merhaba, ben Yüksel Topal. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. İstanbul Havalimanı'ndan çektiğim aslında bu ikinci, üçüncü video ya da emin değilim. Daha önce çektiğim videoda size dış hatları göstermiştim. Bu defa da İstanbul Havalimanı'na geldiğimiz zaman buradan iç hatlar uçuşumuzu nasıl yaparız? Bunu anlatmaya çalışacağım. Yani daha önceki videodan da belki bazı kesitler verebilirim. Hani tekrara düşmemek adına. Onu da size belirteyim. Şimdi havalimanına geldiniz. Yine söylüyorum, havalimanına gelmenin farklı metotları var. Bunları biraz hızlı geçeceğim. Kendi özel aracınızla gelebilirsiniz. Aracınızı otoparka bırakabilirsiniz. Havaist aracıyla gelebilirsiniz. Metro ile gelebilirsiniz. Bu metotlardan hangisini seçerseniz, tabii taksi, transfer vesaire bunlar da var. Bu metotlardan hangisini seçerseniz seçin, İstanbul Havalimanı'nın ana giriş bölümüne geliyorsunuz. Geldiğiniz zaman burada kapılar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. İç hat girişleri burada 1 yazıyor. Fakat hangi kapıdan girerseniz girin aynı meydana çıkıyorsunuz. Bunu hep söylüyorum. Rüzgar var, bir an önce içeriye geçeyim. Burada 1 nolu kapıdan girebilirsiniz. Bu arada şurada bakın troley cihazlı arabaları var. Daha önceki YouTube videolarımda görebilirsiniz. 35 lira depozitolu, aracınızı bıraktığında depozitonuzu alıyorsunuz. O videolarda inceleyebilirsiniz. Girer girmez hemen sizi güvenlik noktaları karşılayacak. Bu noktalardan hızlıca geçeceğiz. Geçtikten sonraki bölümü biraz sonra anlatacağım. Arkadaşlar telefonu elime almak zorunda kaldım. Çünkü aparatta bir sıkıntı çıktı. Bundan sonrasını maalesef böyle devam etmek zorundayım. Şimdi güvenlik noktasından geçtiniz. Geçtikten sonra havalimanını size şöyle kabaca tanıtayım. Havalimanında yukarıda A, B, C, D, E, F, G, H diye sona doğru bir sürü rakam ve harfler var. Bunların içerisinde en çok işinize yarayacak olan D kontuar alanının bulunduğu yerde ve K kontuar alanının bulunduğu yerde danışmalar var. Kafanıza herhangi bir şey takılırsa bu danışmalara gidip onlara soru sorabilirsiniz. Siz iç hatlarda uçacağınız için eğer çocuklu aileyseniz ve engelli birey yakınınız varsa onların check-in işlemini D kontuar alanındaki mavi bantlı alanda yapabilirsiniz. Diğer kalabalıklara hiç girmeyin. Peki normal check-in'inizi nasıl yapacaksınız? Onu da E kontuar alanının bulunduğu yerde yapacaksınız. Ama benim size tavsiyem check-in'inizi otomatik check-in cihazlarınızda yaptığınız gibi yine burada Türk Hava Yolları'nın bagajınızı otomatik teslim alan cihazları var. O cihazlardan da bagajınızı teslim edip gönderebilirsiniz. Arkadaşlar tam bu noktada böyle E ile F kontuarının olduğu alanda arada çok büyük ekran var burada. Bu ekrandan check-in kontuarınızın hangisi olduğunu ve neresi olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu arada Türk Hava Yolları'yla seyahat ediyorsanız ki burada iç hatlarda çok büyük ihtimalle Türk Hava Yolları'yla seyahat edeceksiniz. Bakın burada otomatik check-in noktaları var. Self check-in. İşte bunlarla self check-in yapabilirsiniz. Burada bilgilerinizi girip buraya boarding kartınızı alabilirsiniz. Şayet bagajınız yoksa direkt uçağa geçebilirsiniz. Ama şayet bagajınız varsa onları otomatik bagaj noktalarından, buradaki görevliler de size yardımcı olur. Otomatik bagaj teslim noktalarından gönderebilirsiniz.
veya kontuarlardan görevliler vasıtasıyla bagajınızı gönderebilirsiniz. Arkadaşlar bu işlem için önce bir QR kodumuzun olması lazım ya da fiziki biniş kartımız olması lazım. İkisinden bir tanesinin olması gerekiyor. Buraya cihazın yanına geldik. Şimdi kardeşim Emre bize anlatacak hepsini. Ekranda gördüğünüz şekilde ilk önce valizi koymamız gerekiyor. Yanda kulbu varsa yukarıya gelecek şekilde. Bu şekilde valizi koyduktan sonra ekran zaten bize yapmamız gerekeni söylüyor. Biniş kartını okutun diye. Elimizdeki QR kodunu buradaki ekrana okutuyoruz. İsim çıkana kadar bekletiyoruz. Burada yolcumuzun ismi çıktı. Valiz hakkı sağ altta, valizin ağırlığı da sol altta görünüyor. Daha sonra makine bize bu şekilde bir etiket veriyor. Etiketten herhangi bir parça kopartmadan iç kısmının yapışkanı var. Kulbuna bu şekilde geçiriyoruz ve birleştiriyoruz. Sıkıcana bastırdıktan sonra ekrandan gönder butonuna tıklıyoruz. Daha sonra valiz buradan giderken kameralardan QR kodunu okuyor ve valizi alıyor. Daha sonrasında da valiz gittikten sonra bize bir de valiz fişi verecek. Kaybolmasına veya kırılmasına dair bu fiş bizim teminatımız. İşlem bu kadar. Emre kardeşim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Uçuşunuza sadece 1 saat kaldı. Sadece 1 saat kaldığı için otomatik bagaj teslim cihazları artık görev yapmayacak. Diğer kontuarlara da girdiğiniz zaman dehşet zaman kaybedeceksiniz ve uçağınızı kaçırma tehlikeniz ortaya çıkacak. Bunun için ne yapmanız lazım? İç hatlarda, Türk Hava Yolları'nda D40-44, dış hatlarda ise F40-44 numaralı Supervisor kontuarlarına gittiğiniz zaman oradaki görevliler size yardımcı olacak ve sizi uçağınıza yetiştirecek. Ama bunun için uçuşunuza 1 saatten az zaman kalmış olması lazım. Arkadaşlar bir nolu kapıdan giriş yaptıktan sonra check-in işlemimizi vesairemizi hallettik. Bagajlarımızı verdik. Bir nolu kapının tam karşısına düşen arada C kontuar alanlarının arasında iç hatların ikinci güvenlik noktası var. Hemen göreceksiniz, hiç aramanıza gerek yok. Bir nolu kapının hemen karşı tarafına düşüyor burası. Buraya gelip buradan ikinci güvenlikten geçiyorsunuz ve geçtikten sonra artık hava tarafı diyeceğimiz diğer tarafta kendinizi buluyorsunuz. Arkadaşlar şimdi güvenlik noktasından geçtik ve kapılara doğru gideceğiz. Size biraz iç hatlar bölgesini tanıtacağım. Diğer taraftan da kapılara nasıl geçeceğinizi göstereceğim. Şimdi şöyle arkadaşlar, burada güvenlik noktalarından geçtik. Geçer geçmez hemen düz yürüyoruz. Bu arada gördükçe söylüyorum. Bakın burada bebek arabaları var. Bunlar ücretsiz arkadaşlar. Bunlar ücretsiz şekilde alıp kullanabilirsiniz. Herhangi bir ücreti vesairesi yok. Üzerindeki talimatlara bakalım. Ne diyor? 6 aydan büyük çocuklar için kullanılmalıdır. Vesaire işte. Dikkatli bir şekilde kullanırsanız bu bebek arabasını buradan alıp ihtiyacınız doğrultusunda kullanabilirsiniz. Hemen geçtik. Geçer geçmez. Eğer sol tarafa dönerseniz bu sol tarafta 3-4 tane yemek yiyebileceğiniz restoran göreceksiniz. Biz sağ tarafa döneceğiz. Kapıların olduğu yere doğru sağ tarafa döneceğiz. Ve bakın burada yukarıda yazıyor. Tüm gidiş kapıları diye. Buradan devam ediyoruz. Hiçbir yere sapmadan yine gördüğünüz gibi sağlı sollu buralarda yine kafeler var. Restoranlar var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hiç sapmadan. Şimdi bakın şu karşıda bir food court alanı yazıyor ya. Oraya girip göstermeyeceğim size ama oranın da bir şey olduğunu bilin. Hani böyle AVM'lerin yemek katı gibi ortak kullanım alanı var ya. Orası öyle bir yer. Biz hemen soldan devam ediyoruz. Arkadaşlar şu anda çalışmıyor ama burada bakın Wi-Fi kiosklar var. Şu anda çalışmıyor burada. Bu meydanın olduğu yerde, ekranların hemen altında.
Buradan da kimlik kartınızla şifre alıp internete bağlanabilirsiniz 1 saat ücretsiz olarak. Aynı zamanda bunu SMS'le de yapabilirsiniz. Bakın buradan bir merdiven geliyor. O merdivende ne biliyor musunuz? Dış hatlardan iç hatlara geliyorsanız ya da iç hatlardan iç hatlara geliyorsanız o merdivenden direkt buraya geliyorsunuz. Onu da biraz sonra gösteririm. Şimdi burada araya giriyorum arkadaşlar. Size dış hatlardan gelişte ve iç hatlardan tekrar iç hatlara geçişi göstereceğim. Dış hatlardan gelişte iç hatlara nasıl geçeceksiniz? İç hatlardan gelişte iç hatlara nasıl geçeceksiniz? Hemen sağ tarafında burada dış hatlardan gelen güvenlik noktaları var. Bu güvenlik noktalarından geçiyorsunuz ve geçtikten sonra hemen bu arkamda bulunan merdivenlerden iç hatlara çıkmış oluyorsunuz. Aynı şekilde sol tarafında da iç hatlar geliş var. Eğer iç hatlardan iç hatlara tekrar uçuş yapacaksanız yine bu alana buraya gelip burada merdivenden yukarıdaki alana çıkabiliyorsunuz. Buradaki güvenlik noktalarından geçerek. Her iki alandan da iç hatlardan iç hatlara, dış hatlardan iç hatlara geldiğiniz zaman bu merdivenden yukarıya çıkıyorsunuz. Hop tekrar bu ana meydana geldiniz. Yine buradan sola döner dönmez kapıların olduğu yere gidiyorsunuz. Şimdi devam edelim. Yine buradan hiç sapmadan düz devam ediyoruz. Bakın karşıda kapılar diyor. Hiç kesinti olmadan size göstermek istiyorum. Onun için videoyu hiç kapatmayacağım. Önümüze burada bir yürüyen merdiven çıkacak. Ve bu yürüyen merdivenden aşağı doğru iniyoruz. Bu arada bilgi olsun diye söylüyorum size. Hemen şu sol tarafta görünen yer İstanbul Havalimanı'nda dış hatların en son bölümü. Bakın burası bölünmüş durumda. Orası F pier. Biz zaten o tarafa geçemiyoruz. Yürüyen merdivenden aşağı doğru iniyoruz. Burada hemen gördüğünüz bir buggy yazan araçlar var. Bunlar arkadaşlar. O araçlar ya bir üyelik sisteminizin olması lazım ya da herhangi bir ücret karşılığında kullanıyorsunuz bu araçları buradan kapınıza kadar. Ücret ne oldu? Ücret 150 TL olmuş. Yani bu araca buradan binip buradan kapınıza kadar gidebiliyorsunuz. Ama nacizane tavsiyem arkadaşlar iç hatlar için çok da ihtiyaç duyulmuyor. Bu arada şunu göstereyim size hemen. Şimdi oldu ya kafanıza bir şey takıldı. Birine bir şey sormak istiyorsunuz. Bu alanda şey bulamazsınız. Yani canlı bir danışacağınız birini bulamazsınız. İşte buraya şu butona basıyorsunuz. Buradan Türkçeyi seçiyorsunuz. Şunu kabul ediyorum dediğiniz anda hemen 3-5 saniye içerisinde bu ekranda bir tane canlı danışma personeli çıkıyor. Ve o canlı danışma personeline neyse sorunuz, o soruyu soruyorsunuz. O size yardımcı oluyor. Arkadaşlar size iç hatlar terminalinde, İstanbul Havalimanı iç hatlar terminalinde bulunan kütüphaneden bahsedeceğim. Burada bir kütüphane var ve bu kütüphaneden kitap alarak uçağınıza binip uçabiliyorsunuz. Evet, böyle gerçekten çok muhteşem bir hizmet veriyor burası, bu kütüphane, bu havalimanı. Ve aldığınız kitabı eğer bir gün tekrar İstanbul Havalimanı iç hatlarına gelecek olursanız gelen katında bagaj bölümünün olduğu yerde bir kitap teslim ünitesi var. Oraya teslim edebilirsiniz. Oldu ki dönmeyeceksiniz. O zaman da ülke içerisindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı herhangi bir kütüphaneye gidip ben İstanbul Havalimanı'ndan bu kitabı almıştım deyip iade edebiliyorsunuz. Müthiş bir hizmet. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim.
Şimdi burada kapılar sadece G1 kapısı şu yürüyen merdivenden aşağıda. Onu size birazdan gösteririm. Diğer bütün kapıların hepsi G2, G11 vesaire denen kapıların hepsi yürüyen merdivenden döndükten sonra hemen burada sağ taraftan devam ediyorsunuz. Burası 200-250 metre uzunluğunda bir koridor. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar size, bu güvenlik noktasından geçtikten sonra kapınıza gitmeniz, haydi ben size söyleyeyim, 10 dakika planlayın. 10 dakikadan daha uzun süreceğini düşünmüyorum iç hatlarda kapınıza ulaşmanız. Bu arada biraz öne gitmiştim, şimdi geri geldim. Bu yürüyen merdivenden aşağı iner inmez arkadaşlar, hemen ilk sağa döndüğümüzde, daha G2 kapısına gelmeden ilk sağa döndüğümüzde burada su sebilleri var. Eğer yanınızda bir su petiniz varsa şayet, o su petinizi burada doldurup, isterseniz sıcak su alabilirsiniz bu arada buradan, İsterseniz soğuk su alabilirsiniz. Burada suya para vermenize gerek yok. Biraz böyle arada kalmış gibi bir yerde, ama buradan suyunuzu doldurabilirsiniz. Arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Yine iç hatların burada, bu terminalin sonuna kadar gideceğiz. Bu arada burada engelli tuvaletleri bulunuyor. Bebek alt değiştirme odaları bulunuyor ve aile odaları var burada. Yine çocuklar için oyun alanları mevcut. Çok sayıda kafe ve restoran var. Bir taraftan yürüyelim, size bir taraftan iç hatları göstereyim. Bu koridorda dediğim gibi G2 kapısından başladık. İleriye doğru G11 kapısına doğru devam ediyoruz. Bakın burada da bir merdiven var. Baş tarafta göstermiştim. Bu da alt katta bulunan diğer kapılara gidiyor. G3 kapısı burada aşağıda. G1 ve G3 aşağıda. G2, G4, G5 diye burada devam ediyor. Havaalanı büyük bir havaalanı, ama havalimanını bildikten sonra gerçekten herhangi bir zorluk çekmeyeceksiniz. İşte bakın, buggy araçları, ücreti 150 lira olan ve bu araçlar bizim işte bu yürüdüğümüz alanı getiriyor size. Çok da fazla bir şey yapmıyor, ama şeyde çok fazla işinize yarar. Dış hatlarda işinize yarayabilir arkadaşlar. Şayet kapınız uzak olursa. Buradan devam ediyorum. Kapılar bölgesine. Bu son tarafta, burada daha ileride, kafanız hiç karışmasın. Yani işte G7, G10, G6, G11 diyor ya. Bunların ikisi de aynı bölgeye ve aynı alana çıkıyor. İçeride, ileride bir yuvarlak bölüm var. Bakın, burada kadın mescidi var. Aynı zamanda burada erkek mescit alanı da var. Her ikisi de ayrı ayrı mevcut. İç hatlarda burada arkadaşlar 2 tane launch var. Eğer bu launchlardan faydalanmak isterseniz şayet, bunlardan bir tanesi hemen burada sol tarafında gördüğünüz Türk Hava Yolları'na ait launch. Diğeri de
Hemen burada bakın sağ tarafımda görmüş olduğunuz iç hatlara ait launch. Bunları üyelik paketleriyle alabileceğiniz gibi normal günlük olarak da satın alabilirsiniz. Kaç lira oldu bu arada? 1500 lira. Kaç saat kalınıyor? Yani 1500 lira karşılığında içeriye girip 6 saat. Teşekkür ederim bu arada, özür dilerim. 1500 lira karşılığında içeriye girip içeride lunch'tan istifade edebilirsiniz. İşte biraz önce size söylediğim gibi her ikisi de aynı alana çıkıyor bakın. O koridorda, bu koridorda. Burada ne var? İşte burada sigara içmeyi çok sevenlerin sevdiği sigara içme terası var. Nereye geldik biz arkadaşlar? G7, G10, G11 kapılarının olduğu yere geldik. Iga Lounge'ın hemen yanında burada bir de ne bulunuyor? Sigara içme terası bulunuyor. Aynı zamanda bakın burada da yine bir tane G11 kapısının hemen yanında burada bir tane daha su içme sebilinden mevcut. İç hatlar bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar size İstanbul Havalimanı iç hatlar terminalini detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Ekipmanım sonradan arızalanınca mecburen telefonu elimde tutmak zorunda kaldım. Umarım kaliteli bir çekim olmuştur. Umarım kaliteli bir video ortaya çıkmıştır. Kanalım daha emekleme safhasında sizlerin desteğiyle büyüyecek. İnşallah daha güzel olacak. Sayfama girdiğiniz zaman İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ile alakalı çok detaylı bilgileri bulabilirsiniz. O videoları da izleyebilirsiniz. Yine çok detaylı dış hatlar videosunu da izleyebilirsiniz. Lafı çok uzatmayayım. Yüreğinizin götürdüğü yolu ve beni takip etmeyi unutmayın. Ben Yüksel Topal. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.